Selamlar sevgili dostlar, ben Sidar. İşte televizyonda olsun, YouTube'da olsun, radyoda olsun devamlı duyarsınız. İşte altın yükseliş trendine başladı. Yok işte dolar düşüş trendine girdi veya işte borsa ayı piyasasına mı giriyor veya yok işte Ereğli yükseliş trendini kırdı, dikkat etmek lazım gibi. Tüm bu piyasayı analiz eden yorumcular hepsi tabii ki bunları görmek için bir trend çizgisi kullanıyorlar. İşte bu trend çizgisi piyasalardaki insanların yani bizlerin korkuları veya sevinçleri veya paniklerinin göstergesinden başka hiçbir şey değil. Çünkü neden? Biz piyasaya girdiğimiz zaman herhangi bir piyasaya işte emtia olur, hisseler olur, borsa olur vesaire, altın olur. Biz hangi piyasaya girersek o piyasa yükselmeye başlıyor. Çünkü neden? Sağımıza solumuza konuşmaya başlıyoruz. İşte bu piyasa yükseliyor. Sen de al, sen de al, sen de al diye bir piyasaya giriyoruz ve yükseliş trendi başlıyor. Daha sonra da ne oluyor? Diyelim ki herkes satmaya başladığında herkes korkup kaçmaya başlıyor. Ben de kaçıyorum, sen de kaçıyorsun, o da kaçıyor. Herkes birbirine de söylüyor altın aman elinden çıkar vesaire diye. Bu sefer de düşüş trendi başlıyor. Zaten öyle değil mi? Mesela piyasayı düşünün mesela ben alıyorum o alıyor. Herkes birbirine söylüyor. Piyasa bir anda uçuyor böyle hop diye yükseliyor. Bir anda yukarıda işte satmaya başlıyor herkes. O satıyor, bu satıyor, sen satıyorsun, diğeri satıyor. Bir anda düşüyor, hop diye gümbür patır. Bir anda düşüş başlıyor ve bir anda çok hızlı bir şekilde yükseliyor ve çok hızlı bir şekilde genellikle düşüyor. Çok çıkmış bu piyasaya yukarıda mal dağıtım zamanı geldiği zaman trendin sonunda genellikle konsolide olur. Bir anda göçmez piyasa. Genellikle birazcık böyle sıkışır. Aşağıda düşüşlerde de genellikle öyle hemen çabuk toparlanmaz. Çünkü düşüş trendinden sonra tekrar yükselmesi için yani o talebin iyi gelmesi için orada birazcık konsolide olur. Biraz zaman geçirir. Biz traderlar olarak bu trendleri çok iyi analiz etmemiz lazım. Ve bu trendlerin olası yönlerine karşı veya trendlerin tam tersi yönüne karşı pozisyon almamız lazım ki girdiğimiz riskten daha fazla kazançlar elde etmeye çalışalım. Peki biz ne yapıyoruz? Örneğin trend çizgimizi çiziyoruz. Fiyatın o trend çizgimizin oraya gelmesini bekliyoruz ki işleme gireceğiz veya işte yukarı trend bölgesine de işte satım yapmayı bekliyoruz oralarda. Fiyat ne oluyor? Fiyat oralara geliyor. Tam bizim trend çizgimize değmeden dönüp çıkıyor ve bizi işleme sokmamış oluyor. Veya işte bizim trend çizgimizi delip geçiyor. Biz de trend çizgimizde ne oluyor? İşleme girdiysek deldikten sonra da aşağı stop oluyoruz ama tekrar piyasa yukarı döndüğünde bu sefer piyasayı kaçırmış oluyoruz. Ben bugün size iki farklı trend çizmesini göstereceğim. Bir tanesi zaten genellikle kullanılır. Ben de herkesi kullandığı işte mum çubuklarının üstüne veya altına çizilen fitillerin altına veya üstüne çizilen trend çizgisi. Bir diğeri de benim gibi eski kafalı yani ne diyelim sabunluk traderların kullandığı yani eski kafalı fiyatların kapanışlarına odaklanarak çizilen trend çizgisi ki ben kullanıyorum. Çok önemli benim için. İnanıyorum siz de bu videoyu seyrettikten sonra sizin için de gerçekten önemli olacak. Çünkü fiyatların kapanışlarından sonra nereye gidebileceği tahmin edemeyiz ama belki en azından yani bir parça olsun da o olasılığı kendimize çekebiliriz. Çünkü piyasanın alıcı mı kapattığı, satıcı mı kapattığı çok önemli. Zaten şöyle bir şey var. O fitiller hani mum çubukları videomu da izlemenizi tavsiye ederim. O fitiller önemli. Yani işte günlük fitilleri kullanıyorsanız mesela. Çünkü fiyatların kapanışları işte diyelim ki günlük mum çubuklarında ertesi günün ne olacağına dair bize belki bir ufak tüyolar verebilir. Ben kullanıyorum. Siz de kullanacağınıza eminim. Hiç vakit kaybetmeden hemen grafiğimize geçelim. Evet ben şimdi gene MetaTrader kullanacağım. Siz tabii herhangi bir aracı kurumun size tedarik ettiği bir programı kullanabilirsiniz işte trend çizimi için. İşte bu TradingView zaten bedava. Orada da kullanabilirsiniz. Veya işte başka programlarla da. Şimdi hemen burada neymiş bu? Amerikan doları, Japon yeni. Şöyle bir başlayalım hemen. Şimdi normalde biz nasıl trend çizgimizi çiziyoruz? İşte fitillerin üstlerine şu şekilde koyarak bizim trend çizgimiz zaten belirleniyor. İşte şöyle ne kadar çok değerse diyoruz. Oralara trend çizgisi çiziyoruz. Şöyle mesela diyelim ki şu fitili, daha sonra bu fitil, daha sonra da burası. Şimdi ben bir de burada line chart yani çizgi burası şu bölge bütün programlarda vardır kullandığınız. Burası fiyatların kapanışlarını bize gösterdiği bir fiyatın kapanışlarına göre çizilen bir çizgi olduğu için ben
İkinci olarak da burayı kullanıyorum. Hemen şöyle göstereyim size. Şöyle çizdim. Bunun rengini değiştireyim. Diyelim ki bunu da kırmızı yapalım. Şimdi ikinci çizgimde ben buna göre çiziyorum. Bu line chart'ıma, yani çizgi şeyime göre. Evet, şimdi bunu çizdikten sonra ben tekrar normal fitil, yani mum çubuklarıma dönüyorum. Mum çubuklarım videomu mutlaka seyredin. Örneğin şimdi çizdikten sonra benim bu bölgelerim bana satış bölgelerini gösteriyor. Yani satış kanalım. Ben öyle düşünüyorum. Siz de bunu kullanın. Gerçekten çok faydasını göreceksiniz. Ve şu bölge benim alış kanalım. Yani bu kanalın fiyatın buralara geldiğinde fiyatın işte o meşhur fitilleri daha bırakmadan alınıp veya satılması şansını size verir. Mesela burada da kanalın tam içine gelmiş ama şöyle baktığımızda şunu tekrar siliyorum. Normalde buradaki fitillere göre çizdiğimiz trend çizgimize bize daha buraya gelmeden fiyat dönüyor. Genellikle karşılaşıyoruz bunu. Hani diyoruz ya benim daha direnç çizgi, yani pardon özür dilerim, benim trendime işte bu aynı zamanda dirençlerde de ben bu şekilde kullanıyorum. Onun da bir videosunu çekeceğim. Hani benim trend çizgime daha gelmeden döndü veya işte benim trend çizgime deldi, aşağı düştü. Daha sonra tekrar yukarı çıktı, beni işleme almadı. Bunu da bu şekilde engellemiş olursunuz. Yani tam engelleyemezsiniz ama bir kısmını engellemiş olursunuz. Ben tekrar bunu siliyorum veya devam edelim buradan. Sonra tekrar çizeceğim. Gene çiziyorum trend çizgimi. Ne yapıyorum ben? İşte yine fitillerin üstüne trend çizgimi çiziyorum. Bir de altına çiziyorum. İşte şu fitil şöyle çizelim. Bu böyle gitmiş gerçi. Böyle bir trend çizgisi herhalde kabul edilemez. Şöyle çizelim. Daha sonra tekrar fiyatların kapanış kısmına geliyorum. Yani benim burada işte çizgi grafiğime. Bakın görüyorsunuz. Burası aslında, bu bölge o meşhur mum çubuklarının fitillerinin olduğu bölge. Yani diyoruz ya, bu fitillerin üstüne veya altına price action yapıp da emirlerimizi vermek. Öbür videoları mutlaka seyredin. Çünkü hepsi bir bütün. Şimdi tekrar ben hemen konuyu dağıtmadan hemen ikinci çizgimi kapanış fiyatlarına göre çiziyorum. Bunu da değiştireyim gene daha rahat gözüksün. Bunu da mavi yapalım. Bir tane de altına çiziyorum. Şu bölge ve şöyle bu bölge şu halde gidiyor. Şurası tam oturtamamışız. Tam oturtalım da tam düzgün olsun. Sonra diyorlar ya öyle trend çizgisi mi çizdir? Yani ne fark eder ki? Önemli olan fiyatın oralarda gezinmesi. Şimdi ben işleme girdiğim zaman ben bakmıyorum ki fiyatın ya tam böyle 12'den ben alacağım. Yok yani, öyle bir şey yok yani. 12'den alacağım diye bir şey yok. O fiyat 12'den kaç defa dönmüş ya, bu 12.1'den 12.01'den 12.1'den 12.2'den 12.3'ten de dönebilir. Hiç sorun değil ama kaç defa dönmüş. Şimdi şöyle çizdiğimizi düşünelim. Özür dilerim, düşünelim. Tekrar dönüyorum ben mum çubuklarıma. Şimdi tekrar size gene o zon, yani o bölgeleri bir göstereyim size. O bölgelerde nerelerden işleme girilip nerelerden girilmeyeceğini. Mesela benim buralar alım yerleri olabilir. Bakın zaten fitiller hep buralardan dönmüş. Gene bir fitil. Gene benim alış alanımın içinde. Ve burası da satış alanımın içinde dönen fitilleri görüyorsunuz zaten. Bu fitilleri artık biz görmezlikten geliyoruz. Çünkü hani zaten hani işleme girdiğimiz zaman nasıl gireceğiz? Mesela burada bir işlem yapsak. Tekrar burayı bir göstereyim şöyle. Yani şu bölge bizim işleme giriş bölgelerimiz olabilir. Hemen siliyorum. Peki biz burada nasıl işleme giriyorduk? Normal şartlar altında hani price action yaptığımız zaman ne diyoruz? Şunu tekrar alayım. Buralarda görünen mum çubukları, işte bize o fitilli mum çubukları benim bu satış alanımın içinde göründüğünde o fitilli mum çubuklarının altına ve üstüne emirler veriyoruz. Mesela burada bir yutan mum çubuğu belirmiş. Şu mum çubuğu görüyorsunuz. Tekrar geri alayım. Nasıl emir veriyoruz bunu? Fiyat burada açıldığında bu fiyat bunun altına gelirse satışımı vereceğim. Bunun üstüne de stopumu koyacağım. Yani şu bölgede gene ne yazı şöyle %1 riski atıyorsanız veya 2 veya 3 size bağlı. Bunun altına gene 2 katını 3 katını oynayabilirsiniz. Mesela tekrar şu mum çubuğu çok büyük olduğu için burada işleme girilmez. Şu mum çubuğu çok büyük. Bunun altına satış koyup bunun üstüne stop koysanız ne olacak? Bu fiyatın aşırı derecede aşağı düşmesi lazım ki öyle fiyat uçup gitmeyecektir. Onun için bir dahaki dönüşte bir fırsat beklersiniz burada. Yine bu
Bakın pin bar var burada. Hatta yutan mum çubukları. Gene benim zone bölgemin içinde. Yani ikili trend çizgim. Hem kapanışlarıyla çizdiğim trend hem de fitillere bakarak trend çizgimin içinde. Bu şu mum çubukların birkaç, yani zaten konsolide olmuş fiyat burada. Bunların böyle altına, şunun da altına konulabilir. Buraya da stop koyarsınız şu bölgeye. Burada gene işte ne kadar risk alıyorsanız aşağıya 2'ye 3'e oynayabilirsiniz. Tekrar devam ediyoruz burada. Mesela burada da aynı bölgenin içine gelmiş. Tekrar bir tane var. Bu da yutan mum çubuğu. Bunun bu altına satış emrini verirsiniz. Piyasa buraya gelir. Satışa girer. Yani tetiği çekilmiş olur girdiğiniz pozisyona. Yukarıya da stopunuzu koyarsınız. Yine burada yine 1 lira risk alıyorsanız yine 2'ye 3'e aşağı doğru oynayabilirsiniz. Neden aşağı oynuyoruz burada? Çünkü piyasa aşağı gidiyor. Yani bizim trendimiz böyle aşağı doğru gidiyor. Bu trend böyle yukarı gitse bu şekilde oynamayacağız tabii. Şurada gördüğümüz gibi yukarıya oynayacağız. Burada da zaten demin göstermiştik. Neresiydi bizim bölgelerimiz? Şurasıydı. Burada alım bölgeleri. Bu fiyat gene buralara gelirse buralardan bakın bir alım daha gelebilir. Neyse bu tavsiyesi olmasın. Öyle bir şey yok. Şimdi başka bir piyasaya bakalım hemen. Evet, şimdi ne yapalım? Bir tane de altın yapalım. Altında da şöyle baktığımızda hemen zaten şu bölgeyi mesela şöyle trendimizi çiziyoruz. 1, şöyle 2, işte böyle gelmiş dönüyor vesaire. Aşağısında da şöyle bir trend çizgisi çizebiliriz. Neden? İşte böyle bir trend çizgisi de çizebilirsiniz isterseniz. Yani ama fiyatın yani birkaç tane yere değmesi gerekiyor. Mesela burada 1, 2 şöyle mesela şu trend çizgisi daha iyi. Hatta şöyle de yapılabilir. Şöyle yapalım çünkü birkaç yere değiyor. Üstte de 1, 2, 3 birkaç yere değiyor. Şimdi tekrar benim kapanış fiyatlarımın olduğu, burası bambaşka bir dünya. Bakın hiçbirine çarpmıyor. Burası çok önemli. Yani çok ömelli burası. Burayı hemen yine böyle trendimi tekrar çiziyorum. Mesela burası tepe, tepe, tepe böyle şöyle gidiyor. Diyelim ki şu tepeyle şu tepeyi birleştirdim. Şunun rengini değiştireyim hemen. Farklı olsun. Kırmızı yapalım. Şimdi ikincisini de çiziyorum. Hadi bak bunu mesela deminki mesela şurada gördüğümüz mesela şu mum çubuğu hiç alınmıyor bile. Dikkat edin yani ne kadar daha düzgün çizebildiğinizi size burada çok güzel bir örnek bu aslına bakarsanız. Tekrar bakın bu şuradaki fitil gördüğünüz gibi bunu yani görmezlikten geliyor. Çünkü kapanış fiyatı önemli bizim için. Ben hala diyorum eski kapalı traderlar, fon yöneticileri bakın. Hepsi genellikle kapanış fiyatlarına bakarlar. Öyle zırt pırt da işleme girmezler, ben size söyleyeyim. Şöyle yapalım. Tekrar ben bu çizgimi buna göre çiziyorum. Yani benim bunu aşağı indirirsek şöyle pardon. Şöyle. Tekrar buraya döndüğümde benim alış yerlerim neresi olabilir veya satış yerlerim neresi olabilir? Hemen bakıyoruz. Benim tekrar bölgem şu arası. Görüyorsunuz bu arası satış bölgeleri. Alış bölgelerim de bu arası. Burada zaten kapatmış biraz piyasa ama tekrar gelmiş. Yine bu bölge, bakın şu bölge tekrar alış bölgesi olabilir. Biz gene burada ne yapıyoruz? Gene mum çubuğu bekliyoruz mesela. Bakın yutan mum çubuğu. Bunun böyle üstüne alım yazıp altına stop koyabilirsiniz. Veya bu da yutan mum çubuğu. Bunu da böyle üstüne alım yapıp aşağısına stop koyabilirsiniz. Gene burada hep %1 riske atıyoruz. Burada %1 atmayalım. %2 atalım. %2 yani siz ne kadar profesyonel olursanız, ne kadar çok alım satıma girersiniz, ne kadar çok tecrübe kazanırsanız ben size bir kısım daha riske atmanızdan öneririm, tavsiye ederim. Yani hep %1 değil de mesela daha güvendiğiniz pozisyonlar olur. Zaten hissedersiniz onu. Onu %2'ye, %2,5'a, %3'e çıkabilirsiniz. %3'ü geçmeyin katiyen. Yani bana göre geçmeyin. Tabii herkesin risk iştahı çok farklıdır. Yani %5 de kullanabilirsiniz ama 10 defa stop olursanız paranızın yarısı gider. Burada %2 riske attıysak yukarıya doğru, yani şurası bizim giriş yerimizse ne kadar oynayacağız? En az 2 veya 3 katına oynayabiliriz buradan. Tekrar başka bir piyasa yapalım hemen. S&P 500 yapalım. Yani Amerikan hisse senedi endeksi. Endeks yani bu CDF yani fark kontratları deniyor. Ben bunları alıp satıyorum Forex'te. Forex sadece para birimi değildir. Bunu da şey yapın yani tamam para birimi ama içinde fark kontratları olduğu için her türlü emtiayı, her türlü piyasaya alıp satabilirsiniz. Çok önemli. Çünkü trader tek bir piyasada oynamaz. Şimdi diyelim ki bunu da çiziyorum böyle. Mesela
Şöyle bir trend çizdik. Böyle gidiyor. Yukarı doğru bakın burası, burası, burası vesaire. Şimdi ikinci trend çizgimizi de çiziyorum. Şurası çok güzel. Şöyle yaparsak 1, işte 2 böyle gidiyor. Şimdi nereye dönüyorum ben? Tekrar kapanış fiyatlarıma dönüyorum. Çok farklı bir dünya. Fiyat hiç oraya gelmemiş. Peki ne yapıyoruz peki o zaman biz burada? Şimdi şöyle çiziyoruz. Yani burayı çizdik. Hemen rengini değiştirelim. Daha iyi bakalım. Ne yapalım? Şöyle mavi yapalım. Şimdi ikincisi de burada. Bakın burada da şu bölge şöyle gidiyor. Hatta şöyle de yapabiliriz. Onu oynatmasaydık. Şöyle. Bu şekilde gidiyor. Şöyle. Hatta biraz da aşağıda çekebilirsin. Hadi şuna da değsin. Şöyle. Şimdi normal yine mum çubuklarıma geldiğim zaman benim alım veya satım alanlarım neresi? Ben trend çizgimi çizdim. Hani böyle tam trend çizgime değsin diye bir kaidem yok. Yani eğer ki böyle birazcık daha geniş düşünebiliyorsak yani çünkü fiyat zıt tak diye oraya deyip de dönmeyecektir yani. Belli bir alandır o. Şimdi benim alanlarımı hemen işaretliyorum. Burada neresi? Şurası benim alanım. Fiyat buralardan bu alanın içinden dönebilir. Benim tetikte olmam lazım. Veya fiyat bu alanların içinden ne yapabilir? Aşağı doğru düşebilir. Gene benim tetikte olmam lazım. Eğer ki ben buralardan işleme giriyorsam fiyat buralara gelmeden buralardan satışımı yapmam gerekiyor. Bunu da siliyorum. Hemen tekrar göstereyim. Fiyat zaten burada. Burada bir yutan mum çubuğu var. Görüyorsunuz. Yine bunun altına alım satım konulabilir. Deneyebilirsiniz. Bakın burada hiçbir yutan mum çubukları yok ama şu mum çubuğu enteresan bir mum çubuğu. Yutan mum çubuğu ve şu. Yani burada konsolide olmuş gerçi. Şunun altına da konulabilir. Üstünde. Burada işleme girseniz girebilirsiniz. Bakın %100 her işlemde kazanamazsınız. Bunu bir kere kafanızdan atın. Mesela burada da girebilirsiniz. Şu bölgede yutan mum çubuğu deyip veya konsolidenin altına işleme girip üstüne stop koyabilirsiniz şu bölge için. Ama bu fiyat dönmüş burada. Burada sizi stop ettirebilir ama işte ikinci de tekrar aşağı sarkmış. Bu da işte diyorum ya hani hep olasılık ve şanslar sizden yana olsun. Bol bol olsun. Hepsi olmaz zaten. Her zaman yazı tura atıp da turayı tutturamazsınız ama bu şekilde ne kadar çok işlem kendinize denerseniz çünkü burada ne yapıyoruz? Benim diğer videomda söylediğim gibi pozitif beklenti sahibi içindeyiz. Burada neden? Çünkü 1 lira riske atıyorsam 2, 3, %2 riske atıyorsam daha fazlasını umuyorum piyasadan. Piyasanın da aklı olmadığı için size bunu verebilir. Eğer ki iyi analiz edersiniz, trendlere iyi bakarsanız ama dediğim gibi %100 haklı olamazsınız yani. Kazanacaksınız da kaybedeceksiniz de. Evet umarım yararlı olmuştur. Bence deneyin. Çok farkını anlarsınız ve hani şöyle demeyin. Ben çizgimi çizdim fiyat oraya çarpacak. Ben öyleyim. Yani fiyat oraya çarpmasını pek beklemeyin. Yani o bölgelere dikkat edin. Yani o mesela bu direnç ve destekte de vardır. Ben bunun videosunu da çekeceğim. Nasıl girdiğimi, işlemlere, dirençleri nasıl çizdiğimi, destek veya direnç noktalarımı. O bölgelere çok dikkat edin. Yani o bölgelerin yani sizin direncinize değmesine veya işte değmemesine göz ardı edip o bölgelerden işlemlere girmeyi düşünebilirseniz daha avantajlı işlemler açmış olursunuz. En azından piyasa sizi girmeden vesaire hani de diyoruz ya tam benim çizdiğim yerin oraya gelmeden pat diye döndü. İşte neden dönüyor? Aslına bakarsanız benim gibi eski kafalı veya işte yeni traderlar da kullanıyor. Tabii ki kullanabilir. Yani bir kaydı yok ya sadece eskiler kullanıyor. Ama fiyatın kapanışları önemli. Ben şimdi oturduğum yerden bile pozisyona girerken hiç çizgi de çizmesem yani bir soğanın fiyatı yani 3 senedir hep 2 lirayla işte 3 lira arasında oynuyorsa ben 2 liradan alır 3 lira civarından satarım. Yani 2 liradan alır 3 lira 2 lira 3 lira hep buralarda oynarım ama bir gün bir bakarım ki soğanın fiyatı 5 lira olmuş veya 3 lirayı kırmış 4'e çıkmış. Ya bu soğan hiç 4'e çıkmadı. Nedir bu? Yani hani oradaki ince öyle 0.1'de işte benim çizgime değdi de benim çizgimin üstüne geçti de bunu fazla şey yapmayın, düşünmeyin. Rahat olun pozisyona girerken. Ne kadar rahat olursanız o kadar daha pozitif trade'ler yani daha iyi alım satımlar açıp kapatabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Olasılık ve şanslar hep sizden yana olsun. Allah'a ısmarladık. Bay bay.